16 milyar 16 milyar 16 milyar 16 milyar giriş bilgisinin çalındığını biliyor muydunuz? Evet, kulağa inanılmaz geliyor. Üstelik bu tek bir dev saldırıyla olmadı. Yıl boyunca ortaya çıkan birçok küçük orta ölçekli sızıntı zamanla tek bir dev yığına dönüştü. Yani internette farklı yerlerden toplanmış devasa bir anahtar çuvalı dolaşıyor. Bu çuvalda sadece kullanıcı adı, şifre yok. Bazı kayıtlarda açık kalmış oturum anahtarları da var. Bunu şöyle düşünün. Ev kapınızın anahtarını çaldılar. Üstelik kapı zaten açıktı. Siz içeride yokken biri girip çıkabiliyor. Şunu net söyleyeyim, bu durum Facebook ya da Google'ın kasası basıldı demek değil. Büyük sitelerin merkezleri değil, çoğunlukla kullanıcıların bilgisayarları hedef alındı. Bilgisayara sızan hırsız programlar, arka planda gizlice çalışan zararlı yazılımlar, tarayıcıya kaydettiğimiz bilgileri alıp paketledi. Sonra bunlar başka eski sızıntılarla birleştirildi ve karşımıza kocaman bir rakam çıktı. Bir, e-posta düğümü. E-postanız ele geçirilirse diğer hesaplarınızın çoğu ondan yönetilir. Şifremi unuttum bağlantıları e-postaya gelir. Saldırgan içeri girerse bankadan sosyal medyaya kadar zincirleme kapılar açılır. 2. Oturum açık kalması. Bazı servisler siz giriş yaptıktan sonra uzun süre açık kalan bir anahtar üretir. Teknik adı oturum çerezi anahtarı. Bu anahtar çalınırsa saldırgan şifreyi bilmeden bile içeri girebilir. Siz parolanızı değiştirseniz de oturumu kapatmadıysanız etkisi hemen bitmeyebilir. 3. Çok inandırıcı sahte mesajlar. Elinde sizin hangi servisi kullandığınıza dair ipuçları olan biri tam size göre e-postalar ve mesajlar hazırlar. Sanki bankanızdan, kargonuzdan, hatta arkadaşınızdan gelmiş gibi görünür. Bir tıkla bilgileriniz gider. 4. İş yerinde fatura oyunları. Kurumsal bir e-posta ele geçirilirse gerçek görünümlü bir ödeme talimatı e-postasıyla para yanlış hesaba yönlendirilebilir. Bu fark edilene kadar normal iş akışının içinde yürür. 5. Aynı şifreyi her yerde kullanma sorunu. Diyelim aynı şifreyi 3-5 sitede kullanıyorsunuz. Saldırganlar otomatik programlarla deneme yapar. Küçük bir başarı oranı bile milyonlarca denemeyle birleşince büyük zarar doğurur. 6. Bulut ve dosyalar. Çalınan girişler, çevrim içi dosyalarınıza, fotoğraflarınıza, proje panolarınıza kapı açabilir. Oradan da müşteri listesi, kimlik fotokopileri, ekran görüntüleri gibi hassas şeyler sızabilir. Kısacası her kapı başka bir kapıyı zayıflatır. Bir yerdeki küçük bir çatlak başka yerde koca bir kırığa dönüşebilir. Sadece iyi bir şifre yetmez. Şifre ve oturum birlikte düşünülmeli. Şifreleri ayırın. Her hesap için farklı şifre kullanın. Bunu hatırlamak zor, biliyorum. Bu yüzden şifre yöneticisi kullanın. Telefon ve bilgisayarlarda yerleşik gelen güvenilir seçenekler var. Bir yerde sızdıysa diğerleri güvende kalsın prensibi. İki adımlı doğrulama MFA açın. Mümkünse SMS yerine uygulamayla doğrulama kullanın. Daha dayanıklıdır. Küçük bir ek adım gibi görünür ama saldırganın işini kat kat zorlaştırır. Donanım anahtarı kullananlar için güvenlik daha da artar. Uygun yerlerde şifresiz giriş, passkey tercih edin. Bazı servisler şifre yerine cihazınızla onaylama sistemi sunar. Kulağa teknik gelse de size yansıyan tarafı basit. Kopyalanması zor. Kimse ezberlediğiniz bir şifreyi çalıp deneyemez. Oturumları kapatın. Şüphe duyduğunuzda sadece şifreyi değiştirmeyin, tüm cihazlardan çıkış yap seçeneğini de kullanın. Bağlı uygulamaları, yetkili cihaz listesini ve açık oturumları gözden geçirip kapatın. Böylece açık kapı etkisini bitirirsiniz.
Önce cihazı temizleyin, sonra değişiklik yapın. Bilgisayarınıza gizlice yerleşen hırsız program varsa, yaptığınız her değişikliği anlık olarak görebilir. Güvendiğiniz bir güvenlik yazılımıyla tarayın. Gerekiyorsa temizlikten sonra şifre değişimine başlayın. Kendinizi kontrol edin. E-posta adresinizin daha önceki ihlallerde geçip geçmediğini ihlal kontrol sitelerinde sorgulayın. Örneğin, mail adresini yaz, daha önce sızmış mı gösteren servisler. Büyük platformlardaki güvenlik kontrolü sayfalarını düzenli ziyaret edin. Bilinmeyen giriş uyarılarını açık tutun. Güncellemeleri ertelemeyin. Bilgisayar, telefon ve tarayıcı güncellemeleri tam da bu açıkları kapatmak için yayınlanır. Sonra bakarım demek, saldırganın işini kolaylaştırmaktır. Kurum tarafında ek olarak çalışan hesaplarına güçlü ikinci adım, şüpheli girişte zorunlu oturum kapatma, bot saldırılarına karşı hız sınırı ve akıllı filtreler gerekiyor. Bu tek bir ürün değil, kural, süreç ve teknoloji birlikteliği. Bugün duyduğunuz 16 milyar rakamı tek bir gecede yaşanan bir felaketin değil, zamanla biriken ihlallerin ve toplanmış verilerin sonucu. Tehlike, büyük sayıdan çok, aynı şifreyi her yerde kullanmak, açık oturumları kapatmamak ve güncellemeleri ertelemek gibi küçük hatalarda yatıyor. İyi haber şu, bugün şu 3 şeyi yaparsanız riskiniz belirgin biçimde düşer. Şifreleri ayırın, işte yönetici kullanın. 2 adımlı doğrulamayı açın. Mevcut oturumları kapatıp temiz bir başlangıç yapın. Bunlar teknik uzmanlık gerektirmez. Biraz dikkat ve birkaç dakikalık ayar sizi başlıca risklerden korur. Güvenlik bir defada biten bir iş değil. Kısa ama düzenli adımların toplamıdır. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.